Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugünkü projemiz çok şık bir üçgen atkı çalışması. Yapılışı videoda ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Atkıyı örmeye atkının ucundan başlıyoruz. 7 ilmek alıyoruz. İlk 2 ilmeği kenar kordon ilmeği olarak örüyoruz. Ön tarafta düz örüyoruz, ters tarafta örmeden alıyoruz bu iki ilmeği ve kenarın düz kısmının oldukça düzgün durmasını sağlıyoruz. Sol kenarda ise basit bir ajur desen çalışıyoruz. Her 6 sırada ilmek artırarak devam ediyoruz. İstediğimiz genişliğe gelince yine her 6 sırada bir, bu sefer ikişer ilmek eksilterek devam ediyoruz. Son 7 ilmek kalınca örme işlemini tamamlıyoruz. Ölçülerini de vermek istiyorum. Atkının bir ucundan diğer ucuna kadar olan uzunluğu yaklaşık olarak 160 santimetre. En geniş yerin uzunluğu ise 26 santimetre. Bu ölçüler şiş kalınlığına ve ipin kalınlığına göre değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Sizlere tavsiyem muher ve angora karışımlı ince ip kullanmanız. Hem daha yumuşak hem de çok daha hafif oluyor. Ama istediğiniz iplerle de örebilirsiniz. Gerekli malzemelere gelince 25 gramı %75 moher, %25 polyamit karışımlı çok ince ip kullandım. 3 yumaktan bu kadar arttı. İlk 2 yumağın uçlarını birleştirip çift kat olarak ördüm. 3. yumağa geçince içteki ve dıştaki uçlarını birleştirip yine çift kat olarak devam ettim. Bu kadar arttı. Yaklaşık olarak 70 gram ip kullanmış oldum. Atkıyı 4 numaralı şişlerle ördüm. Ayrıca bir ayraç, bir makas ve bir iğneye ihtiyacımız olacak. Hazırsanız yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. 7 ilmek alarak atkıyı örmeye başlıyorum. İpi çift kat olarak kullanacağım ve haroşa örgü çalışacağız. Haroşa örgüyü hem ön tarafta hem de arka tarafta düz öreceğiz. Önce ilmek almaya yetecek miktarda ip ayırıyorum. Yumaktan gelen ipi ayırdığım ipin üzerinden geçirip bir halka oluşturuyorum. Yine yumaktan gelen ipi bu halkanın içerisinden geçirip bir ilmek alıyorum. Atkıyı 4 numaralı şişlerle öreceğiz. İlmek almaya devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dönüyorum. 4 sıra haroşa öreceğim desene geçmeden önce. Burası örgümüzün ön tarafı olacak. Başlangıç ipi sağ kenarda. Bu ipin bulunduğu kenarda örerken ilk 2 ilmeği ön tarafta düz öreceğiz. Ters tarafta örmeden kaydıracağız. Burası artış yapmadığımız düz devam edecek olan sıra. Kenarın daha düzgün görünmesi için bu şekilde çalışacağız. Artışları sol tarafta yapacağız. Şimdi 4 sıra haroşa öreceğim. Birinci sıraya başlıyorum. İlk ilmek de dahil olmak üzere 7 ilmeği haroşa örüyorum. Dönüyorum. Ters tarafta ikinci sıraya başlıyorum. Son 2 ilmeğe kadar 5 ilmek haroşa örüyorum. İlk ilmek de dahil olmak üzere. İpi ön tarafa getiriyorum. Son 2 ilmeği örmeden kaydırıp dönüyorum. Üçüncü sıraya başlıyorum. 7 ilmek haroşa örüyorum. Dönüyorum. Dördüncü sıraya başlıyorum. Ters taraftayım. 5 ilmek haroşa örüyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Son 2 ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Şimdi desenimize başlayacağız. Desenimiz 6 sıradan oluşuyor. Ördüğümüz 6 sırayı sürekli tekrar ederek örmeyi sürdüreceğiz. Önce artış yerini belirtmek için bir ayraç yerleştiriyorum. 1, 2, 3 ilmekten sonra buraya ayracı yerleştirdim. Atkıyı genişletmek için yapacağımız artışları hemen bu ayracın ön tarafında yapacağız ve 6 sırada bir artış yapacağız. Sıraları daha rahat sayabilmek için şöyle bir sayaç kullanıyorum. Birinci sıraya başlıyorum. 6 sıra olunca sayacı sıfırlayacağım ve tekrar birinci sıradan başlayacağız. Ayraca kadar 3 ilmek haroşa örüyorum.
İpi ön tarafa getiriyorum ve bir ilmek artışı yapıyorum. Ayraçtan sonraki 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Bir ilmek eksiltiyorum. Burada ajur desene başladım. Tekrar ipi ön tarafa getiriyorum. Bir ilmek daha artırıyorum. Sol şişimde 2 ilmek var. Bu ilmeklerin önce ön kanatlarını, daha sonra arka kanatlarını öreceğiz. Birinci ilmeğin önce ön kanadını örüyorum. İlmeği serbest bırakmıyorum. Bir kez de arka kanadını haroşa örüyorum. İkinci ilmeği de aynı şekilde. Birinci sırayı tamamlıyorum. Ayraçtan sonra 6 ilmek oldu. Dönüşte 2 ilmek kapatacağız ve yine 4 ilmek olacak. Buradaki ilmek sayısı hep 4 ilmek olarak devam edecek. Artışlar sadece bu tarafta olacak ve buradaki ilmek sayısı her 6 sırada birer artarak devam edecek. Dönüyorum. İkinci sıraya başlıyorum. İlk ilmeği düz örecekmiş gibi örmeden kaydırıyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum. Kaydırdığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. Sıradaki ilmeği de yine düz örüyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek daha eksilttim. Ayrıca kadar devam ediyorum. Gördüğünüz gibi ayrıca kadar yine 4 ilmek oldu. Burada küçük bir çıkıntı oluştu. Ayraçtan sonra devam ediyorum. 2 ilmek haroşa öreceğim. Son 2 ilmeği örmeden alacağım. Artırmış olduğum ilmeği de haroşa örüyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Son 2 ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Üçüncü sıraya başlayacağım. Şişimde toplam 8 ilmek oldu. Bir artış yaptık burada. Üçüncü sıraya başlıyorum. 8 ilmeği haroşa örüyorum. Dönüyorum. Dördüncü sıraya başlıyorum. Son 2 ilmeğe kadar 6 ilmek haroşa örüyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Son 2 ilmeği örmeden alıp dönüyorum. 5. sıraya başlıyorum. Yine 8 ilmek haroşa örüyorum. Altıncı sıraya başlıyorum. Bu sıradan sonra sayacımı sıfırlayacağım ve birinci sıradan tekrar başlayacağız. Yine son 2 ilmeğe kadar 6 ilmek haroşa örüyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Son 2 ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Bir desen tekrarı yaptık. Şimdi sayacımı sıfırlıyorum. Birinci sıradan başlayarak aynı işlemleri tekrarlayarak devam edeceğim. Sıraları siz şu şekilde sayabilirsiniz. Buradaki ajurun üzerindeki ters sıraları sayıyoruz. 1, 2, 3 diş. Her diş 2 sıraya denk geliyor. 2, 4, 6 sıra oluyor. Şimdi birinci sıradan tekrar desenimize başlıyoruz. 4 ilmek haroşa öreceğiz ve ayraçtan önce ikinci kez artış yapacağız. 4 ilmek örüyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Bir artış yaptım. Ayraçtan sonra 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir ilmek eksilttim. Tekrar ipi ön tarafa getiriyorum. Bir ilmek artırdım. Yine sol şişimdeki 2 ilmeği örerken önce ön kanatlarını sonra arka kanatlarını örüyorum. Dönüyorum. Desenin ikinci sırasına başlıyorum. İlk ilmeği düz örecekmiş gibi örmeden kaydırdım. İkinci ilmeği düz ördükten sonra bir ilmek eksiltiyorum. Sıradaki ilmeği önce düz örüyorum. Daha sonra ilk ilmeği bunun üzerinden geçirerek ikinci kez ilmek eksilttim. Yine ayrıca kadar 4 ilmeğim oldu. Devam ediyorum.
İpi ön tarafa getiriyorum. Son 2 ilmeği örmeden kaydırıp dönüyorum. 3. sıraya başlayacağım. 3. sırada bütün ilmekleri haroşa öreceğim. Şişimde 9 ilmek oldu. Bu 9 ilmeği haroşa örüyorum. 4. sıraya başlıyorum. Son 2 ilmeğe kadar bütün ilmekleri haroşa örüyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Son 2 ilmeği örmeden alıp dönüyorum. 5. sıraya başlayacağım. 5. sırada bütün ilmekleri haroşa öreceğim. 6. sırada son 2 ilmeğe kadar haroşa örüp son 2 ilmeği örmeden alacağım. Bu 2 sırayı bu şekilde örelim. Toplam 6 sıra ördüm. Yine sayacı sıfırlıyorum. 1. sıradan desen tekrarına başlayacağım. Örmüş olduğumuz 6 sırayı tekrar ederek devam edeceğiz. Daha iyi anlaşılması için ilk 2 sırayı tekrar göstereceğim. Daha sonra aynı şekilde örmeyi sürdüreceğiz. Yine 1. sırada olduğumuz için ayraçtan önce bir artış yapacağız. Ayraca kadar devam ediyorum. Ayraçtan önce ipimi ön tarafa getirip bir artış yaptım. Hemen ayraçtan sonraki 2 ilmeği birlikte haroşa örüyorum. Bir ilmek eksilttim. İpi ön tarafa getirdim. Son 2 ilmeğin önce ön kanatlarını, daha sonra arka kanatlarını örüyorum. Dönüyorum. 2. sıraya başlıyorum. İlk ilmeği düz örecekmiş gibi kaydırıyorum. 2. ilmeği düz ördükten sonra 1. ilmeği bu ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek eksiltiyorum. Aynı şekilde bir ilmek daha eksilttim. Devam ediyorum. Haroşa örüyorum. Son 2 ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Şimdi 3. sıraya başlayacağım. 3., 4. ve 5. sıralarda haroşa öreceğim. Sadece ters tarafta bu 2 ilmeği örmeden kaydıracağız. Daha sonra 6 sırayı tamamlayınca yine 1. sıradan aynı şekilde devam edeceğiz. Örgümüzün görüntüsü bu şekilde olacak. Ters taraftan da bu şekilde gözüküyor. İstediğimiz genişliğe gelene kadar örmeyi sürdürelim. Sol kenarda her 6 sırada bir ilmek artışı yaparak atkıyı örmeyi sürdürdüm. Toplam 52 kez artış yaptım. Şişimdeki ilmek sayısı 59 ilmek. Atkının en geniş yerinin uzunluğu ise yaklaşık olarak 26 santimetre. Uzunluğu da 80 santimetre. Sizler daha uzun ya da daha kısa örebilirsiniz. Şimdi bu sırayı örerken ilmek eksiltmeye başlayacağım. Yine her 6 sırada bir ilmek eksilterek devam edeceğim. Ayraçtan önce 3 ilmek kalana kadar haroşa örüyorum. Sayacımı sıfırlıyorum. 1. sıradan başlıyorum. Ayrıca kadar 3 ilmeğim kaldı. Şimdi burada 2 ilmek eksilteceğim. 1 ilmek artış yapacağım. Bu şekilde birer ilmek eksilterek devam edeceğiz. İlk ilmeği örmeden sağ şişime kaydırıyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek 1 ilmek eksilttim. Kaydırdığım ilmeği de bu ilmeğin üzerinden geçiriyorum. 2. ilmeği eksilttim. İpi ön tarafa getiriyorum. Bir artış yaptım. Ayraçtan sonra yine 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir ilmek eksilttim. İpi ön tarafa getiriyorum. Yine bir ilmek artış yaptım. Son 2 ilmeği çift öreceğim. Önce ilmeğin ön kanadını örüyorum. Daha sonra aynı ilmeğin arka kanadını örüyorum. Son ilmeği de aynı şekilde örüyorum. Dönüş yapıyorum. 2. sıraya başlıyorum. İlk ilmeği örmeden sağ şişime kaydırıyorum.
Sıradaki ilmeği düz örüyorum. Kaydırdığım ilmeği bu ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek eksilttim. Aynı şekilde bir ilmek daha eksiltiyorum. Haroşa örerek devam ediyorum. Son 2 ilmeğe kadar haroşa örelim. Son 2 ilmeğim kaldı. İpi ön tarafa getiriyorum. Bu ilmekleri örmeden alıp dönüyorum. 3. sıraya başlıyorum. Devam ediyorum. Bütün ilmekleri sıra sonuna kadar haroşa örüyorum. Üçüncü sırayı tamamlayıp dönüyorum. Dördüncü sıraya başlıyorum. Son 2 ilmeğe kadar bütün ilmekleri haroşa örüyorum. Son 2 ilmeği kaldı. İpi ön tarafa getirip bu ilmekleri örmeden alıyorum ve 5. sıraya başlayacağım. 5. ve 6. sıraları da haroşa örelim. İkinci kez ilmek eksiltirken tekrar birlikte olacağız. İlk eksiltme yaptığım sırada dahil olmak üzere 6 sıra ördüm. Sayacımı sıfırlıyorum. Tekrar birinci sıradan örmeye başlayacağım. Ayrıca 3 ilmek kalana kadar haroşa öreceğim ve ikinci kez ilmek eksilteceğim. Şimdi birinci sıradan başlıyorum. Ayrıca 3 ilmek kalana kadar haroşa örüyorum. Ayrıca kadar 3 ilmeğim kaldı. İlk ilmeği örmeden kaydırıyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte düz örerek bir ilmek eksilttim. Kaydırdığım ilmeği de bu ilmeğin üzerinden geçiriyorum. İkinci ilmeği eksilttim. İpi ön tarafa getiriyorum. Bir artış yaptım. Ayraçtan sonraki 2 ilmeği birlikte düz örerek bir ilmek eksiltiyorum. Tekrar ipi ön tarafa getirip bir artış yaptım. Sıradaki ilmeklerin hem ön hem de arka kanatlarını örüyorum. İkinci sıraya başlıyorum. İlk ilmeği örmeden kaydırıyorum. Sıradaki ilmeği düz örüyorum. Kaydırdığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek eksilttim. Aynı şekilde bir ilmek daha eksiltiyorum. Son 2 ilmeğe kadar bütün ilmekleri haroşa örüyorum. Son 2 ilmeğim kaldı. İpi ön tarafa getiriyorum. Bu ilmekleri örmeden alıp dönüyorum. Şimdi 3. sıraya başlayacağım. 3. 4. 5. ve 6. sıraları haroşa öreceğim. Toplam 6 sıra olunca tekrar sayacımı sıfırlayıp 1. ve 2. sırada yapmış olduğumuz işlemleri yaparak ilmek eksilteceğiz ve yine üzerine 4 sıra haroşa öreceğiz. Bu şekilde örmeyi sürdürelim. Son kez eksiltme yaparken tekrar birlikte olacağız. İlmekleri eksilterek uç kısma kadar ördüm. Şişimde toplam 9 ilmek kaldı. Sayacımı sıfırlıyorum. Birinci sıradan başlıyorum. Son 6 sırayı öreceğiz. 2 ilmek düz ördükten sonra ilk ilmeği örmeden kaydırıyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir ilmek eksilttim. Kaydırdığım ilmeği de bu ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. 2 ilmek eksildi. Tekrar ipi ön tarafa getiriyorum. Bir ilmek artırdım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir ilmek eksilttim. Tekrar ipi ön tarafa getiriyorum. Bir ilmek daha artırdım. Şimdi son 2 ilmeğin hem ön hem de arka kanatlarını öreceğim. Bu şekilde 2 ilmek eklemiş olduk. Dönüyorum. İkinci sıraya başlıyorum. 2 ilmek eksiltiyorum. 1 2. Son 2 ilmeğe kadar haroşa örüyorum. Son 2 ilmeği örmeden alıp dönüyorum. 3. sıraya başlıyorum. Son kez eksiltme yapacağız.
İlk 2 ilmeği düz örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksilttim. Artış yapmadan sıra sonuna kadar haroşa örüyorum. Şişimde toplam 7 ilmek kaldı. Dönüyorum. 4. sıraya başlıyorum. Son 2 ilmeğe kadar haroşa örüyorum. Son 2 ilmeği örmeden alıp dönüyorum. 5. sırayı öreceğim. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri haroşa örüyorum. 6. ve son sırayı örüyoruz. Bu sırada ilmekleri kapatacağız. Sıradaki 2 ilmeği önce düz örüyorum. Daha sonra birinci ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçirip kapatıyorum. Devam ediyorum. Son 2 ilmeğim kaldı. İpimi ön tarafa getiriyorum. 2 ilmeğe birden bu şekilde arka taraftan batıp ters örüyorum. Bu ilmekler kenar ilmeklerimiz. Yine birinci ilmeği bu ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirip kapatıyorum. Atkının örme işlemini tamamladım. Bu şekilde. Şimdi ipi kesiyorum. Ve son ilmeğin içerisinden ipi geçirip sabitliyorum. Fazlalık ipi iğneye geçirdim. Ters tarafta haroşa dişler arasında ipi yürüteceğim. Şu şekilde üstteki dişe batıyorum alttan. Buradaki ilmeğin yine üstteki dişine batıyorum. Üstteki dişi takip ederek devam ediyorum. Tekrar alttaki dişten yürütüyorum. Fazlalığı kesiyorum. Bu şekilde. Atkının bütün işlemlerini tamamladım. Kullanıma hazır hale geldi. Son hali bu şekilde. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.